Dostlar, sevgiler, selamlar. Yine birkaç haftalık aradan sonra ancak karşınızda olabiliyorum. Hatta celselerimizi de yapmıştık ancak benim kişisel yoğunluğum sebebiyle anca video sürecine geçebiliyorum. Hatta bugün 2 tane celsenin kaydını yapacağım. Birer haftalık arayla da paylaşımlarını yapacağım inşallah. Çok da sözü uzatmadan okumalara başlayalım. Zaten aralarda paylaşmam gereken bilgileri veya gelen ilhamları ayrıyetten sizlere aktarmış olacağım. Şu anda paylaşacağım tebliğ 27.01.2024 tarihinde kaydedildi. Her yayında olduğu gibi bu süreci paylaştığım ve medyumluk anlamında üst boyutlardan bu bilgileri almamıza vesile olan dostuma da ayrıca teşekkür ediyorum. Sorum: Sirius, Şira, Tarık, Pleiades, Arcturus ve benzeri bize yardımcı olan yıldız sistemlerinin insan için gerçek manası nedir diye sorduk. Cevap: içindeki kederden temizliyor. Onların ışığı içindeki kederden ne olduğunu gösteriyor insana. Onu anlarsa, onları anlarsa kendini de anlar. Burada şöyle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Dostlar, zaten üst boyuttaki galaktik dostlarımız veya üst boyutlardaki bizim tekamülümüze yardımcı olan dostlarımız bizlere gönderdiği tesirlerle, enerjilerle daima bu yolda bize ışık olmaya çalışıyorlar. İrademiz haricinde sadece bir meşale gibi düşünebiliriz. Buradaki cevap da aslında bu bilginin çok güzel bir sağlaması. Yoldaşlarımıza da teşekkür ediyoruz deyip cevabın içinde geçen keder bilgisinden sonra da şu şekilde bir soru sorma ihtiyacı hissettim. Keder diye tanımladığınız bilgiyi biz nasıl anlamalıyız diye ayrıyetten tamamlayıcı bir soru sordum. Cevap: kendisinin farkına varmaması, yüksek varlığını hissedememesi, bu hal içerisinde ışığından yoksun, küçücük hissediyor kendisini. İnsan üzülmüş, kenarda, taşta oturuyor. Oysa bir görse o ışığı diye bir cevap geldi. Sonrasında cevap kesildi. Yani aslında burada insanın yine kendi varlığını, kendi tanrısallığını ne kadar unuttuğundan ve dünya hali içerisindeki koşuşturmasında ne kadar maddesel sürece kendisini mahkum ettiğinden bahsediyor üst boyuttaki yoldaşlarımız. Yeni soru: kötülük veya negatif enerji neden yaratıldı diye sorduk. Cevap: merdiven. Hepsini Allah izliyor. Enerji tektir. Işığa yakın olan insan pozitif olanı yaratır. Işıktan uzaklaşan ışığını bulabilmek için karanlığı, negatif alanı yaratır. O kadar kıymetli bir cevap ki dostlar bu. Yani aslında negatif enerji evet dualitenin bir parçası ama aslında negatifi ışığı, yani karanlıktan ışığa geçişin bir merdiveni, bir yolculuğu olabilsin diye aslında bizim enerji alanımız yaratıyormuş diyor dostlarımız. Bu soru benim için ve bence bu dünyada yaşayan herkes için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendimizi Allah'a en yakın hissedeceğimiz bilinç hali ve davranış nedir diye sordum. Cevap: başka hiçbir şey düşünmeden onu düşünmektir saflıkta. Ve teşekkür etmek. Tüm kalbinle teşekkür etmek. Yaşanılan tüm deneyim için teşekkür etmek. O anda şöyle bir hissediş geldi içime. Yani şükür etmek. Yani bu dünyadaki varlığında aslında sahip olduğun, deneyimlediğin, iyi veya kötü diye fişlediğin her şey için teşekkür etmek. Aslında bedenin ruha ulaşması ile ilgili bu yolculukta her şeyin farkında olmak demektir. Bu teşekkür etmek veya şükretmek hali. Cevap devam ediyor. Bütün kalbinle, her zerren ile şükür etmek. Aslında varlığında Allah'ı hissetmek.
başka hiçbir şey yok. Gelen cevap bu şekilde. Değerli dostlar. Soru: Allah'ın insanlara mesajı nedir? Allah bilincinde insanın görevi nedir diye sorduk. Cevap: yaşa, beni göster diyor. Beni burada göster diyor. Yaratılan her şeyde beni bul ve alanında ifade et. Gerçek halifelik budur. Bu cevabı paylaştıklarında da biraz gönlümde yüksek bir hissiyat hissetmiştim. Şu anda da öyle oldu. Yani günümüzde baktığımız zaman ondan ne kadar uzaktayız? Ona ulaşmak için işe yaramayan ne kadar çok şeyle uğraşıyoruz? Aslında o daima varlığımızdaki bu bütünselliğin bir parçası ama ulaşmanın o kadar uzak olduğu ile ilgili bir inanış ve hissediş varlığımızda öyle bir kök salmış ki en yakınımızda olması gerekeni öyle bir uzağa koymuşuz ki ne yaparsak yapalım ona ulaşma ile ilgili de içimizde bir eksiklik veya bir günah veya bir negatif veya bir saygısızlık olduğu ile ilgili anlamsız bir hissediş halini deneyimliyoruz. Buradaki cevap bence bütün bu tabuları yerle bir edeceğimiz ve onunla bu bütünlüğü en yüksek sevgide, en yüksek korkusuzlukta hissedeceğimiz bir bilgi içeriyor bu cevap. Bu cevabı rica ediyorum duyduktan sonra yayını durdurun ve elinizi kalbinize koyup sadece onu hissetmeye çalışın. Şu anda da böyle bir bilgi geldi. Paylaşmış olalım. Soru: cennet ve cehennem bilgilerini insanlar nasıl anlamalılar diye sordum. Cevap: ateş de kalbinde, sevgi de kalbinde. Sen götürürsün. Her yere, buraya da, oraya da sen götürürsün. Karanlığı seçen cehennemde, ışığı seçen cennette. Hiçbir mekan veya yaratılış senden ayrı değil. Arama, bulamazsın. Işığını kalbinde yak ki cennetin seni bulsun. Temizlen. Ayrı bir şey yapılmamış. Sen yapıyorsun hepsini. Yani şu anda şöyle bir bilgi geliyor içime. İlk bu tarihte bu bilgileri paylaşsaydım sanki bazı kişilerde bu frekansın aktivasyonu olmayacakmış gibi bir hissiyat geldi içime. Şifa olsun. Yani bu cevapta her şeyin yaratıcısının bizler olduğu o kadar net bir şekilde ki, yani göklerde, ateşte, hurilerde, şelalelerde, işte ballar akan ırmaklarda arama. Sen eğer ışıktaysan cennet sensin. Sen eğer karanlıktaysan cehennem sensin diyor üst boyutlardaki yoldaşlarımız. Bence bu noktada herkes kendisine bir ayna prensibiyle yanlaşmalı diye düşünüyorum. Yeni soruyla devam ediyorum. Yaratılan varlıkların Allah açısından sebebi nedir? Neden varlığı yarattı diye sordum. Cevap: ben buradayım. Hep göster diyor. Beni ifade etmekten, beni yaşamaktan vazgeçme. Şüphe etme. Benden ayrı hiç olmadın. Gösteremeyene cehennem de burada. Cehennem en yüce olandan uzaklaşma halidir. Yani arkadaşlar bu 3 soruyu birçok defa başa alıp dinlemenizi ve dinlerken neye inanıyorsanız, hangi mezhebe, hangi dine, hangi inanışa inanıp inanmamanız da önemli değil. Sadece
hissetmeye çalışın. Sizin bu bilgiyi okuduğunuzda onu hissetmeyle ilgili bir adım atışınız, onun bu bilgileri paylaştığının ve gönlünüzde hissettireceği bilginin ispatı olacak. Şu anda çok yoğun bir şekilde bende de bir bilgi akışı oluyor. Ama şu anda bu bilgileri sonrasında paylaşmamla ilgili de bir hissiyat oluyor. Galiba bende de bir kilit vazifesi gördü bu bilgiler. Hep söylemiştik. Neye inanırsan inan. Neyi hissedersen hisset. İster bilim yoluyla, ister din yoluyla, ister enerji yoluyla, ister hissediş yoluyla, ister meditasyon yoluyla. Sadece hisset ve ondan ayrı olmadığını, hiçbir şeyin sizi ondan ayrı bir yere getiremeyeceğini, eğer size bu yolculuğu anlayamayacağınızı, eğer bu yolculukta onu hissetmek, onu anlamak için bir yerlere bağlı olmanız gerektiğini, siz okuduğunuzda bu bilgilerin size ağır geleceğini söyleyen her kim varsa sizi cehenneme davet eden vazifelilerdir. Bakın onların da hakkını veriyorum. Vazifelilerdir. Ama o vazifenin bir parçası olmak veya olmamak da sizin iradenizdedir. Söylemeyecektim ama akışı tamamladığını düşünüyorum. Bu söylediğim bilgi de bir kanallıktır. Beni yakinen tanıyan dostlarımız bilir bendeki bu anlık akışları. Sizden ricam sadece kendi hakikatinize, kendi varlığınıza, kendi tanrısallığınıza araya hiçbir şey koymadan bu bilgileri bile sadece bir hissediş aracı olarak düşünerek veya hissederek en yüksek varlığınıza odaklanmaya çalışın değerli dostlar. Üst boyut prensiplerine ve enerjisine uyumlanmanın yolu ilk başta Allah'tan ayrı olmadığınızı, korkunun ötesine geçecek sevgi prensibinde bu enerjiyle buluşacağınız alanda bir inisiyatik duruş ancak sizi yukarılara taşıyacaktır bilgisi paylaşılıyor. Yeni soru. Sizlerin hayatı veya vazife hali nasıldır diye üst boyuttaki dostlarımıza bir soru sordum. Cevap: görev hiç bitmez. Sen görevdesin, biz görevdeyiz. Sırası gelen bizi çağırır, biz onu çağırırız. Dostlar, ben çok uzun zamandır bu çalışmaların içerisindeyim. Uzun zamandır yayın paylaşımları yapıyorum ve bu yayın paylaşımları hiçbir zaman çalışılmış, okunmuş bilgilerle değil, kayıt tuşuna bastığımda konu başlığına dair gelen ilhamlar üzerinden sizlere hep aktarım yapmışımdır. Ama böyle bir çalışmanın parçası olmayı çok uzundur istiyordum. Ve bu bir danışanım vesilesiyle oldu. Yine aynı şekilde çok uzun zamandır ben ruhsal anlamda ve fiziksel anlamda da şifa çalışmaları yaparım. Yoğun bir şekilde. Burada sen görevdesin, biz görevdeyiz, sırası gelen bizi çağırır dediği durum biraz uzun zaman aldı diyebilirim. Ama nasip olsun ki yoldan çıkmadan, yolun içerisinde olduğumda, hatta işte sırası gelen bizi çağırır, biz onu çağırırız bilgisi de seans anında böyle bir durum yaşandı. Şükürler olsun hem bu alanın bir parçası hem de bu alandaki bu yüksek bilgileri sizlere aktarmak nasip oluyor. Hakkını verebiliyorsak da ne mutlu bize deyip devam ediyorum. Siz şu anda bedenli varlıklar mısınız? Başka bir planda veya yıldız sisteminde formunuz nedir diye sordum. Cevap: ışığız. Işık bedenlerde var. Işığı gören bedeni de görür diye
bir cevap geldi ve sonrasında cevap almaya niyetlensek de başka bir cevap gelmedi. Işık bedenlerde var, ışığı gören bedeni de görür dediği bence bütünlüğe ait, kolektif bilince ait bir yönlendirmeydi. Yeni soruyla devam edelim. Ölünce bize yoldaşlık yapan ruhsal dostlarımızı görebilecek miyiz diye sordum. Aşamasına göre herkes birilerini görür diye bir cevap verdiler. Burada gelen bilgi şu şekilde: bu dünya planında mevcut tekamülünü hangi seviyede tamamladıysa o seviye bilgisinde Spatyum'da bizi dostların karşılayacağını söylüyorlar. Yeni soru. Sizler için sevgi ve ışık ne demektir? Sizin boyutunuzda bu yüksek enerjileri bizler nasıl anlayabiliriz diye sordum. Cevap: sevgi ve ışık bizleri yaratıcıya bağlayan incecik altın iplik. Hepimiz yaratıcıya bu şekilde bağlanıyoruz. Biz görüyoruz, görmeyen yaşamıyor diye bir bilgi paylaştılar. Sevgi ve ışığı yaratıcı ile olan bu birlikteliğin ortak paydası olarak görmek, aslında onun gözünden her şeyi algılamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü sevgi ve ışık bilgisi benim içsel yolculuğumda kusurlu olanı kusursuzluğa dönüştürüyor. Yani gerçekten yaratıcının bilgisi dahilinde sevgi enerjisini varlığında barındıran kusur göremeyecektir. Ve kusur görememe hali de insanın hem ruhsal varlığında hem fiziksel varlığında doğal olarak daima kusursuzluğu tezahür ettirecek ve varlığı daha üst bir seviyeye taşıyacaktır diye tamamlayıcı bir bilgi paylaşabilirim. Yeni soru. 5. boyuta geçiş ne demektir diye sordum. Cevap: perdeyi yırtmak. Perdenin yırtılması tanrısal varlığına, ruhsal varlığına, ışık varlığına ulaşmak demektir. Gerçek varlığına dokunmak demektir. Elini gerçek ışığın içerisine sokmak demektir. Hakikatinde olanı hissetmektir. Arkadaşlar, 5. boyutla ilgili çok şey konuşuluyor ama ben burada 5. boyuta geçiş bilgisini tamamıyla varlığın ruhsal bilgide yaşaması ve 3. boyut planetine ait madde enerjisinin frekansının aşılmasına, yani bilincin daima maddenin amaç değil araç halinin farkındalığında, bu bilinç halinde hayatı yaşamakta olduğunu düşünüyorum. Yeni soruyla devam. Ruhsal boyutun bilgisine, üst benliğimize nasıl inisiye olabiliriz, uyumlanabiliriz diye sordum. Cevap: önce hazırlık. Hazır olmak lazım. Kalp ile gözün ortasından gelecek o ışık hazır olunca. Yani mevcut frekansın yükselmesiyle ve bu süreç içerisinde de farkındalıklı bir şekilde bu hazır olma haline hizmet ederek diye düşünüyorum. Soru: dünyaya tekrar tekrar enkarne olmamak için hayatı nasıl yaşamalıyız diye sordum. Cevap: görevini hatırlayan bir daha gelmez. Görevini hatırlayıp tam yerine getirene kadar gelmeye devam eder. En yüksek ifade alanı olana kadar. Seni görmek istediği olana kadar. Seni görmek istediği olana kadar diye söylediği, ben Allah bilincinde varlığın
kendisini bulana kadar diye olduğunu düşünüyorum. Ve görevini hatırlama bilgisinin de bu dünyadaki ruhsal varlığını hatırlama ve ruhsal varlığının hakikatine göre yaşaması olarak da kendimce yorumluyorum. Soru: Nikola Tesla'nın evreni anlamak için her şeyi titreşim ve frekans cinsinden düşünün bilgisini gündelik hayatta nasıl uygulayabiliriz diye sordum. Cevap: doldurmayacaksın içini, doldurmayacaksın. İncecik cam gibi olana kadar yükseleceksin. Çöple doldurmayacaksın. Yükselince her şeyi göreceksin o zaman. Nasıl titreştiğini. Kendini boşa at. Dünyalık olanı ruhsal olana taşıdığında göreceksin. Hafifledikçe göreceksin oradaki saflığı ve titreşim halini. Dünya ile kendinizi çok doldurmayın. Dünya ile varlığınızı ne kadar doldurursanız, dünyanın baskın enerjisi de varlığınızda o kadar kök salacak ve varlığınızda kök salmış bu baskın enerji de zihninize, psikolojinize, ruhsal varlığınıza her şeyi manipüle edecek. Ancak bu alanı geçtikten sonra bu frekans alanını hissedecek ve göreceksiniz diyorlar. Arkadaşlar, bu cevaptan sonra sıralı bir şekilde şöyle bir akış oldu. Bu bilgileri de paylaşıp yayını sonlandıracağım. Taş taş değil, çamur çamur değil. Hepsi ışık, göreceksin. Her şey en yüksek olan bilincin form almış yansımalarıdır. Göreceksin. Yüreğindeki sıcaklığı hep hisset. Koy elini, hep hisset. Ne kadar yükseldiğini fark edeceksin. Dokunduğuna daha iyi geleceksin. Dur, dokun. Gerçek kendine dokun. Kalbindeki sıcaklığa dokun. Anlayacaksın yükseldiğini. Başkalarına da iyi geleceksin. Daha da iyi geleceksin diye ayrıca bir bilgi paylaştılar. Bu arada bu bilgi tekil bir bilgi değil, aktarmamız için verilen bir bilgidir. Hepimizi ilgilendiren, hepimize paylaşılması gereken bir bilgidir. Şifa olsun diyelim. Yüksek frekanslı inşallah bir vazife sonucu getirsin diyelim ve umut edelim. Bu haftalık celsemizin paylaşımlarını da bitirdik. Haftaya inşallah tekrardan karşınızda olmak ümidiyle diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum.